Merhaba dostlar. Bugün size astrolojide ve astronomide özel bir yeri olan büyüleyici bir noktadan bahsedeceğim. 27 derece Yay burcunda bulunan galaktik merkezden. Çek odasınız efendim. Galaktik merkez, Samanyolu galaksimizin tam merkezi, yani galaksimizin çekirdeği. Burada çok yoğun bir şekilde yıldızlar, gaz bulutları ve dev bir kara delik bulunuyor. Bu kara deliğe bilim insanları Sagittarius A diyor. Çok yoğun enerji, ışık ve çekim gücü var burada. Galaktik merkez yaklaşık olarak Yay burcunun 26-27 derecesinde bulunur. Bu nokta inanılmaz güçlü bir ilahi frekans, kozmik bilinç, yüksek bilgi, ruhsal uyanış kaynağı gibi kabul edilir. Bu bölgeyi natal haritalarında güçlü alan kişiler, örneğin güneşi, ayı, yükseleni gibi kişisel gezegenleri olan kişiler genellikle yüksek sezgi ve vizyon sahibi olurlar. İlahi rehberlik alma yetenekleri güçlüdür, evrenle bağlantı kurma ya da büyük resmi görme gibi bir içsel kabiliyete sahiptir. Keşif, bilgelik, yolculuk ve ruhsal büyüme temalarına çekilirler. Bazen yüksek bilinç ve evrensel görev hissi yaşayabilirler. Özellikle Yay burcunun 27 derecesi yüksek frekansta bir anten gibi düşünülür. Buradan sürekli evrensel bilgi akar ama bu bilgiyi almak için ruhun ve zihnin belirli bir açıklıkta olması gerekir. Astrolojik farkındalıkta sıçrama yaratabilir, anlam ve hakikat arayışını güçlendirir, büyük bir misyona sahip olma duygusu yaratır. Dünya dışı bağlantılar, bazı spiritüel yorumlarda uzaylılar veya yıldız kökenli ruhlar ile ilişkilendirildiği bile olur. Bilgelik arayışı ve öğretmenlik hissiyle yaşarlar. Galaktik merkezin bu dereceye denk geldiği zamanlarda, mesela Ay ya da Güneş önemli bir transit buraya geldiğinde, insanlar normalden daha fazla ilham, sezgi veya ruhsal uyanış deneyimleyebilirler. Özellikle doğum haritasında buraya temas eden gezegenler de varsa bu çok daha derin olur. Şimdi de galaktik merkezde, yani 27 derece Yayda kişisel gezegenleri olanların detaylı bir anlamlarına bakalım. Eğer güneşiniz galaktik merkezle kavuşumdaysa, yani güneşiniz 27 derece 26 derece Yaydaysa, kişinin kimliği, yaşam amacı ve iradesi evrensel bir görevle bağlantılıdır. Çok derin bir hakikat arayışı vardır. Sıradan şeylerle tatmin olmaz. Güçlü bir iç ışık ve liderlik enerjisi taşır. Kendi ışığını dünyaya yansıtmak gibi bir misyonu olabilir. İlahi bir rehber veya öğretmen rolüne çekilebilir. Eğer ayınız galaktik merkezde ise duygusal dünyası kozmik boyutta çalışır, normal dünyaya ait hissetmeyebilir. Rüyalar, sezgiler, içgörüler olağanüstü güçlü olur. Annelik, şefkat ve koruma gibi duygular evrensel bir seviyeye çıkar. Kendi iç dünyasında sürekli daha büyük bir yuvaya, evrene ait hissetme arayışı vardır. Eğer Merkür'ünüz galaktik merkezde kavuşumdaysa, zihin kozmik anten gibidir. İlhamlar, sezgiler, bilgiler çok hızlı gelir. Normal iletişim tarzı sıradan insanların anlamakta zorlanabileceği kadar derin ve felsefi olabilir. Yazı, konuşma, eğitim alanında ilahi bilgiyi aktarma görevi olabilir. Bilgi kanalize etmek yeteneği güçlü olur. Eğer Venüs'ünüz galaktik merkezle kavuşumdaysa, sevgi anlayışı, güzellik ve ilişkiler boyut değiştirmiştir. İlahi aşkı arar. Sanatsal ilham çok yüksek frekanstadır. İlham kaynakları dünyevi değil, evrensel olur. İlişkilerde sıradanlıktan hoşlanmaz. Ruhsal uyum arar. Estetik anlayışı kozmik ve benzersizdir. Eğer Mars'ınız galaktik merkezde kavuşumdaysa, hareket enerjisi ilahi görevlerle tetiklenir. Boş şeyler için çaba harcamaz. Savaşçıdır ama ruhsal bir savaşçıdır. Hakikat, adalet, özgürlük için mücadele eder. Motivasyonu içten gelen kutsal bir itki gibidir.
çok yüksek enerjiler taşıyabilir, bazen sabırsızlık ve aşırı hararet görülebilir. Eğer Jüpiter'iniz galaktik merkezle kavuşumdaysa, inançlar, felsefe ve bilgelik konuları kozmik bir boyutta yaşanır. Yüksek bilgiye ve öğretmenliğe doğal bir çekim vardır. Dünya görüşü evrensel olur, sınırlı sistemler ona dar gelir. Hayatın anlamı ve insanlık için çalışmak büyük bir tema haline gelir. Eğer Satürn'ünüz galaktik merkezle kavuşumda ise, kozmik yasaların ve sorumlulukların taşıyıcısıdır. Ciddi bir ruhsal disiplin ve görev duygusu vardır. Dünya üzerinde bir köprü gibi çalışır, ruhsal bilgileri somut hale getirmeye yeteneği güçlüdür. Karmik sorumluluklar büyük olabilir. Eğer Uranüs galaktik merkezle kavuşumda ise, devrimci ve vizyoner bir ruh vardır ortada. Gelecekten bilgi çekmek, yenilikçi sistemler kurmak için doğmuş gibidir. Bazen alışılmış dünyadan kopuk hissettirebilir. Çok ani, ilham dolu değişimlerle dolu bir yaşam olur. Eğer Neptün galaktik merkezle kavuşumdaysa, ilahi aşk, kolektif bilinç, sanatsal ilham temaları hayatın merkezindedir. Çok yüksek düzeyde spiritüel vizyon ve sezgi vardır. Sanat ve ruhsallık alanında kanal gibi çalışır. Bazen hayal ve gerçek arasındaki sınırlar kaybolabilir. Eğer Plüton galaktik merkezle kavuşumda ise, ruhun en derin seviyelerinde dönüşüm ve evrim sürecinden geçmesi için gelir. Hayat ve ölüm, yok oluş ve yeniden doğuş temaları sürekli çalışır. Kişisel güç, ilahi irade ile hizalanmak zorundadır. Bu kavuşumlar nesiller boyu etkili büyük evrimsel döngüler başlatabilir. Eğer yükselen, MC noktası ya da Kiron gibi noktalar galaktik merkezle kavuşuyorsa, bu kişi ışık taşıyıcısı rolü üstlenmiş olabilir. Kolektif şifaya, uyanışa hizmet eden önemli bir yolculuğu olabilir. Eğer yükseleniniz 27 derece yay burcunda ve galaktik merkezle kavuşumda ise, yani ASC noktanız, dış dünya tarafından algılanılan kimlik kozmik bir ışık gibi parlar. Bu kişiler çevrelerinde çok güzel bir enerji, çok özel bir enerji yayarlar. Sanki bu dünyadan değilmiş gibi bir his yaratırlar. Hayatlarına giren insanlar genellikle ruhları için önemli bir mesaj veya farkındalık alırlar. Kendi yollarını bulmaları kolay değildir çünkü hayatları sıradan kalıplara sığmaz. Sürekli kendi gerçek yollarını ve ilahi görevlerini bulma arayışındadırlar. Fiziksel bedenleri bile bazen enerji taşıyıcı gibi çalışır. Çevrelerindeki insanların frekansını yükseltebilirler. Eğer ruh olarak uyanmışlarsa müthiş bir ilham kaynağı ve öncü olabilirler. Çok bağımsız ve kendi ruhsal gerçeğine sadık yaşaması önemlidir. Başkalarına göre yaşamaması gerekli. Eğer MC noktanız, yani tepe noktanız galaktik merkezle kavuşumda ise, kariyer, toplumsal kimlik ve dış dünyaya katkı evrensel bir misyona bağlanmıştır. Meslek seçimi sıradan olamaz. Ruhsal liderlik, şifacılık, ilham verme, öğretmenlik, yazarlık, sanat gibi alanlar öne çıkabilir. Toplumda yol gösterici, bilinç yükseltici bir figür olarak algılanabilir. Hayatının ilerleyen dönemlerinde görünür konumu daha da kutsal bir görev gibi olur. Başarı tanımı maddi şeylerden çok ruhsal iz bırakmak üzerinedir. Büyük bir vizyon taşır, küçük hedefler ona yetmez. Bazen kariyer yolu çok sıra dışı olabilir, başkalarının beklentilerine uymaz. Eğer kuzey ay düğümünüz galaktik merkezle kavuşumda ise, bu kişi hayatta evrensel bir misyona yürümek için doğmuştur. Yaşam amacı sadece kişisel başarı değil, kolektif bilinç için çalışmak, insanlığı bir adım ileri taşımaktır. Ruhun hedefi ilahi bilgilik, yüksek hakikat, daha büyük bir vizyonla yaşamaktır. Hayat boyunca daha yüksek bilgiye, spiritüel uyanışa, bilgi taşıyıcılığına yönelmesi istenir. Dünya planındaki sıradan hedefler ona dar gelir.
Gerçek tatmini ancak evrensel plana hizmet ettiğinde bulur. İçgüdüsel olarak büyük bir "neden buradayım" sorusuyla yaşar. Öğretmenlik, şifacılık, bilgelik, aktarma gibi görevlerle hayatı şekillenebilir. Ancak bunu öğrenmesi bir süreçtir. Kişi kendi egosunu aşarak ilahi plana uyumlanması gerekir. Eğer Güney Ay düğümünüz galaktik merkezle kavuşumda ise, geçmiş yaşamlardan veya ruhsal mirastan çok yüksek bir bilgi, bilgelik ve evrensel hafıza getirir. Bu kişi zaten doğuştan kozmik bir bağlantıya sahiptir. Ancak tehlike şudur: bu bilgelik kişiyi dünyadan kopuk veya bazen zaten her şeyi biliyorum gibi kibirli bir tuzağa düşürebilir. Hayatta bazen gerçek dünyaya adapte olmakta, sıradan hayatla bağ kurmakta zorlanabilir. Görevi geçmiş bilgeliğini bugünkü yaşamına entegre etmek ve onu canlı, yaratıcı bir biçimde kullanmaktır. Sadece geçmişe takılı kalmak değildir. Dünya ile ruhsal bilgiyi dengelemeyi öğrenmelidir. Aksi halde bu dünyadan kopar ya da potansiyelini kullanamaz. Şimdi de evlerle ilişkilendirelim bu galaktik merkez kavuşumunu. Eğer bir gezegeniniz, dediğim gibi diğer saydıklarım gezegenlerle bir kavuşumunuz varsa galaktik merkezle, şimdi hangi evdeyse o evle beraber yorumlayalım. Eğer galaktik merkez birinci evdeyse ve bir gezegenle ya da bir noktayla kavuşumdaysa, birinci ev "ben kimim" sorusunun cevabında yıldızlar hafızası vardır birinci evde. Ruh doğrudan bir yıldız varlığı gibi yürür. Varlığın kendisi bir ışık taşıyıcısıdır. Kendi kimliğiyle başkalarını uyandırır. Hayat boyunca büyük bir özgünlük, liderlik potansiyeli vardır. Kendim olayım baskısı çok kuvvetlidir. Eğer galaktik merkezle kavuşumda olan gezegeniniz ya da noktanız ikinci evde ise, değerler, para, özgüven, maddi dünya konularında galaktik bilgi taşıyordur. Maddi kaynaklarla ruhsal kaynaklar arasında denge kurmak gerekiyordur. Paraya sadece dünyevi bir şey olarak değil, enerjinin akışı olarak bakmayı öğrenir. Maddi kaynaklarla büyük projeler desteklemek gibi görevleri olabilir. Eğer galaktik merkez kavuşumlu gezegeniniz veya noktanız 3. evinizde ise, iletişim, öğrenme, yakın çevre alanında yıldızsal bir görevden bahsediyoruz. Konuştuğunuz sözler bile insanlarda uyanış yaratabilir. Bilgi aktarımı, yazarlık, öğretmenlik görevleri vurgulanıyor olabilir. Kısa yolculuklar veya eğitim süreçleri ruhsal aktivasyon kapılarını taşır. Eğer 4. evde ise aile, kökler, duygusal temel üzerinden çalışır. Soylar, atalar, köklerden gelen ruhsal bilgi taşınıyor. Aile içinde özel şifacı bir ruh olarak doğmuş olabilirsiniz. Kendi iç dünyanızı şifalandırınca kolektife de şifa taşırsınız. Eğer 5. evde ise, yaratıcılık, aşk, çocuklar, kendini ifade alanlarında yıldızsal bir potansiyelden bahsediyoruz. Sanat, sahne, yazı, müzik gibi yaratıcı alanlarda kozmik ışığı yayar bu insanlar. Çocuklar, gençler veya yeni kuşaklar için rehberlik yaparlar. Kendi ışığını yaratıcı şekilde paylaşmak ruhsal bir görevdir. Eğer 6. evde ise, hizmet, sağlık, günlük yaşam konularında yıldızsal bir görevden bahsediyoruz. Günlük yaşamda bile kozmik enerjileri topraklamak istersiniz. Sağlık, şifa, terapi, günlük hizmet yollarıyla insanlara destek olursunuz. Bedensel şifayı ruhsal şifayla birleştirme potansiyeliniz vardır. Eğer 7. evde ise, ilişkiler, ortaklıklar ve diğerleri üzerinden yıldızsal bir enerjiden bahsediyoruz. Kendi ışığınızı ilişkilerle paylaşmak temel görevinizdir. Eşler, dostlar, iş ortaklıkları sizin uyanış yolunda kapılarınızı açar. Ortakların evrensel boyutta görev taşıma şansı yüksektir. Eğer 8. evde ise, dönüşüm, ölüm, yeniden doğum, gizemler alanında bir yıldızsal enerjiden bahsediyoruz. Ruhsal olarak çok derin bir dönüşüm planı taşıyorsunuzdur.
Diğer insanların gölge yönlerini şifalandırmak için çalışabilirsiniz. Enerji çalışmaları, ruhsal şifa, travma terapileri önemli olabilir. Şahane bir psikolog ya da psikiyatrist olabilirsiniz. Eğer 9. evde ise yüksek öğrenim, inançlar, uzak yolculuklarla ilgili bir yıldızsal enerjiden bahsediyoruz. Ruhunuz kozmik felsefeler taşıyor olabilir. Farklı kültürlerden, uzak diyarlardan bilgi getirme göreviniz olabilir. Öğretmenlik, kozmik eğitimler, uluslararası bilinç yayılımı önemli olacaktır. Eğer 10. evinizde ise toplum önü, kariyer, hayat amacıyla ilgili bir yıldızsal enerjiden bahsediyoruz. Burası 10. ev aynı zamanda MC noktanız, tepe noktasının yakınındadır. Ruh görevini görünür kılmak zorundasınızdır. İnsanlar sizi bir lider, öğretmen veya yol gösterici olarak görebilir. Dünya çapında bir etki yaratmak için doğmuşsunuzdur. Eğer 11. evde bir galaktik merkez kavuşumunuz varsa toplumlar, gruplar, dostluklar, kolektif projelerle ilgili bir yıldızsal enerjiden bahsediyoruz. O zaman ruh görevini topluluklar aracıyla gerçekleştirir. Sosyal reformlar, vizyoner projeler, insanlık için yeni yollar açmak gibi konularla ilgilidir. Eğer 12. evde ise bilinç dışı, spiritüel boyutlar, gizli alemlerden gelen bir yıldızsal enerjiden bahsediyoruz. Ruh görevini görünmeyen boyutlarda gerçekleştirir. Enerji şifası, rüyalar, sanat, mistizmle ilgili çalışabilir. Kolektif bilinçaltına şifa göndermek büyük bir görev olabilir. Sonuç olarak galaktik merkezde gezegen ya da sanal nokta kavuşumu olanlar, geçmişten gelen yıldız bilgeliğini taşıyan ve bu hayatlarında dünyaya evrensel ışığı indirmekle görevli çok özel ruhlardır. Onların hayatı sıradan bir hayat değil, bir bilinç devrimi, bir kozmik görev hikayesidir.